Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda daha önce birinci bölümde model kurulumunu paylaştığım altıgen zigzag hırkanın kalan kısmını çalışacağım. Small medium olarak başlamıştık hırkamıza. 20 santim olacak şekilde yaka kesmesine başlıyorum ve sonrasında 25 santime kadar çıkıyor. Yarım bedenin ölçüsü, tam beden 50 santim oluyor. Normalde bu medium large ölçüye kadar kaldırabilecek olan bir ölçü. Trabzanları sürekli ön ya da arka gövdeden batarak yaptığımız için biraz daha dar kalıp görünür. Bu yüzden bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada small medium için ben 5 dilim arttırmaya kadar ördüm. Large x large'da bunu 7 dilime kadar devam etmenizi tavsiye edebilirim. Göğüs altından bedeninizi ölçerek de bundan 10 santimi çıkartın ve ikiye bölerek de nereden yaka ve sırt bölümünü başlayacağınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada son sırada, yani 5 file oluşturduktan sonra kol kesimine başlayacağım ben. Kolu birleştirmek için minimum 3, maksimum 5 kenarı öreceğiz ve sonrasında kalan kenarın ilkinden de birleştirmeyi bu şekilde yapacağız. Köşeye 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve karşı köşede ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine birleştirme yaptığım köşenin içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çektim. Karşı kenardaki ilk fileye battım. İlmeğimi kaydırdım. 2 zincir çektim. Yine karşı köşeye, yani karşılıklı 2 zincir ilmek kaydır, 2 zincir ilmek kaydır olarak devam ediyorum. Bunu nereye kadar yapıyorum? Trabzanların olduğu bölüme kadar ilmeklerimi kaydırıyorum. Son 2 zinciri çektim, bakın. Birleştirme köşesine geldim. Ve burada fileleri karşılıklı birleştirdim. 2 zincir çekiyorum. İlk trabzanı ön gövdeden battım. İkili trabzan ördüm. Karşıdaki trabzanın tepe noktasından ilmeğimi kaydırdım. İkinci trabzanı ön gövdeden bir ikili trabzan ördüm. Karşıdaki ikinci trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırdım. 4 tane trabzanım var her iki tarafta da. Sol taraftaki parçada trabzanı örüyorum. Sağ taraftaki parçada trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde önce ilk 4 tane trabzanı örerek devam ediyorum. Ortada bir tane filem var. Buraya direkt sık iğne yaptım. Ve sol taraftaki yine 4 tane ikili trabzanım var. İlkini ön gövdeden battım. İkili trabzan ördüm. Sağ taraftaki parçada trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırdım. Yine aynı işlemi 4 tane trabzan için yapıyorum. Sol tarafta trabzanları örüyorum. Sağ tarafta aynı trabzana denk gelen trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırıyorum. Burada her seferinde ilmeği çıkarttığımız için biraz zorlayabiliyor. Videonun sonunda da zigzag birleştirme ile ilgili kısa bir bölüm paylaşacağım. Oraya da bakabilirsiniz direkt isterseniz. 2 zincirimi çektim. Yine karşılıklı file birleştirmelerini yapıyorum. 2 zincir ilmek kaydır, 2 zincir ilmek kaydır. Ve aynı şekilde sıranın sonuna gelene kadar birleştirmelerimi yapıyorum.
Beşinci köşedeysem eğer 6. köşeyi de kenara da ördüğüm için ipimi kopartıyorum. Üçüncü kenardaysam yine kalan kenarları örüyorum ve son noktada ipimi kopartıyorum. Burada ön taraftaki yaka kısmı ve arka taraftaki ense kısmını ördüğümüz yerlere ayaraçlar takacağım. Turuncu olan ön kısım, mavi olan arka kısım, arkadaki boyun kısmımız. İpime bir düğüm atıyorum ve arka kısımdan başlayacağım. Köşenin ortasına battım. Bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Köşenin içine bir tane daha ikili trabzan ördüm. Burası 2 2 olarak devam edecek. Sıra boyunca 2 zincirimi çekiyorum. İlk filenin içine batıyorum. 4 tane ikili trabzan örüyorum. Normal zigzag örer gibi devam edeceğiz. Sırt kısmında herhangi bir işlem yok. Ön kısımda da oval bir yaka oluşturdum ben. Eğer oval örmek isterseniz bu şekilde devam edersiniz ya da kare olarak devam etmek isterseniz de onu da istediğiniz açıklık kısmından düz bir şekilde örerek yakayı ayırabilirsiniz. 4 trabzanımı ördüm. İlk fileye sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. Sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. Sık iğne ördüm. En son 3 zincir çektikten sonra tığıma ipimi doluyorum. Burada 4 artı 4 8 tane trabzanımız var. İlk dörtlüye arka gövdeden batıp 4 tane ikili trabzan örüyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Ve yine ikinci dörtlü trabzan grubuma arka gövdeden batıp 4 tane ikili trabzan örüyorum. Burası normal modeli örer gibi devam edeceğiz. Bu kenarı etek kısmını ve ön kısımda yakaya kadar işaretlediğimiz bölüme gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Görüntü olarak da bir bakalım. Bakın 6. zigzağı başlamış olduk burada. Yaka bölümüne kadar geliyorum. Turuncu olan kısım ön parçam. Tekrarlayacak olursam yakada çünkü çok karıştırma olabiliyor. Şimdi burada da son zigzag kısmına kadar devam ediyorum. Biraz üst kısımdan ayırdım ben. Siz daha alttan ayırmak isterseniz de istediğiniz zigzaga kadar gelip oradan başlayabilirsiniz işleme. Birinci ve ikinci trabzana arka gövdeden batıp ikisini birlikte örüyorum. Devamında 2 tane trabzanım var. Bunları arka gövdeden birer tane ikili trabzan örüyorum. Sonra sol taraftaki 4 trabzan grubuna geliyorum. Bunların da birinci ve ikincisine yine aynı şekilde arka gövdeden batıp ikili trabzan örüyorum. 3 ve dördüncüyü de yine birlikte bitirip burada da eksiltme yapıyorum. Sonra yan taraftaki fileye batıyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yandaki fileye batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bunu son fileye kadar geldim ve yaptım. En son fileye sık iğnemi ördüğümde bir zincir çekip dönüyorum. İlk filenin içerisine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 3 zincir sık iğne örüyorum. Yine 3 zincire sık iğne örüyorum. Burada yine bitirme yapacağım. Birinci ve ikinci trabzana ön gövdeden batıp ikisini bir bitiriyorum. 3 ve dördüncü trabzanlara ön gövdeden batıp birer tane ikili trabzan örüyorum ve son kalan 2 tane trabzanıma ön gövdeden batıyorum, ikisini bir bitiriyorum. Trabzan sayım 4'e düştü. Yan taraftaki fileye sık iğne örüyorum. 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Sık iğne örüyorum.
İpimi doladım. 4 tane ön gövdeden batıp ikili trabzan örerek devam ediyorum. Hem sırayı ilerletiyorum hem de zigzaklardan bitirme işlemi yapıyorum burada. Bakın görüntüm bu şekilde. İlerledikçe oval yapı devam edecek. Sıra sonuna kadar mavi ayracın olduğu bölüme kadar örüyorum. 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne, yine 3 zincir sık iğne örüyorum. 4 tane trabzanım var. Ön gövdeden batıp yine 4 tane ikili trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Ve 2 tane trabzanım vardı. Bunların da üstüne her birine birer tane, toplam 2 tane ikili trabzan örüp sıramı bitiriyorum. 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yakada 3. sıram. Yine yanına bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 4 tane trabzanıma arka gövdeden batıp yine 4 tane ikili trabzan örüyorum. Hemen yanındaki fileye batıp bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum, sık iğne örüyorum. 3 zincir çekip yine sık iğne örerek devam ediyorum. İpimi doladım. 4 tane trabzanım var. Arka gövdeden batıp yine dördüne de birer tane, toplam 4 tane ikili trabzan örüyorum. Bu noktada görüntüye de tekrar bakalım. Arka bakın böyle düz bir şekilde devam ediyor. Turuncu noktaya kadar gelelim. Şimdi trabzanda bitirme yapıyorduk. Buraya geliyorum. İlk 2 trabzanı birlikte örüyorum. Devamındaki 2 trabzanı da yine birlikte örüyorum. 4 olan trabzan sayım 2'ye düştü. Yan tarafa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen yan tarafta son kalan filenin içine sık iğne örüyorum. 2 tane trabzanım vardı. Ön gövdeden batıp ikisini bir bitiriyorum. Yan taraftaki fileye sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Filenin içine sık iğne örüyorum. Tığma ipimi doladım. 4 tane ikili trabzanım var. Hepsine ön gövdeden batıp birer tane, toplam 4 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra yine 3 zincir sık iğne, 3 zincir sık iğne, ortadaki fileleri arttırıyorum. Her sırada birer birer artıyor biliyorsunuz. Ve böyle sıra sonuna kadar örerek devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim yine. Trabzanları fileye sık iğne ile bağladım. 3 zincir çektim, sık iğne ördüm. 4 tane trabzanım var. Ön gövdeden batıp her birine birer, toplam 4 tane ikili trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. 2 trabzanın üzerine yine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra yine 3 zincir çekiyorum. Örgümü çevirip 5. sıramı başlıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekip 4 trabzanı arka gövdeden batarak yine toplam 4 tane ikili trabzan örüyorum.
Yan taraftaki fileye sık iğne örüyorum. İpimi doladım. Yine 4 tane trabzanımın üstüne arka gövdeden batıp 4 tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Zigzag kapandı bakın. Turuncu ayraca kadar devam ediyorum. Turuncu ayraca geldiğimde de şimdi burada yine 4 tane trabzanım var. Bunları arka gövdeden batıp 4 tane ikili trabzan örüyorum. Aradaki fileye battım, sık iğne ördüm. Burada bir tane trabzanım kaldı. Buna yine bir tane ikili trabzan örüyorum. Arka gövdeden batıp bir zincir çekiyorum. Ve 4 trabzanın ilk ikisine yine ön gövdeden batıyorum. İkisini bir bitiriyorum. Kalan 2 tane trabzanı ön gövdeden batıp 2 tane ikili trabzan örüyorum. İlk fileye battım, sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. İkinci fileye battım, sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. Üçüncü fileye sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. Dördüncü fileye sık iğne ördüm. İpimi doladım. 4 tane trabzanım var. Bunlara ön gövdeden batıp 4 tane ikili trabzan örüyorum. Görüntüm bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda dediğim gibi işlem hep aynı. Zigzagı normal örmeye devam ederken 4 tane ön gövdeden ikili trabzan örüp araya 3 zincir çekip yine 4 tane ön gövdeden batarak ikili trabzan örüyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum ve 2 tane trabzanın üstüne yine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Yine 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum. 7. sıraya başlıyorum. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir, 4 trabzana arka gövdeden batıp yine 4 tane ikili trabzan, 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir ve yine 4 tane trabzana arka gövdeden batıp 4 tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Sonrasında yine turuncu ayraca gelene kadar örmeye devam ediyorum. Sırt kısmının görüntüsüne bakalım tekrar. Bakın file kısmını yaptıktan sonra trabzan bölümüne geliyorum. Burada 3 tane trabzanım var. Birinciyi normal örüyorum. 2 ve üçüncüyü yine ikisini bir bitiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir tane ön gövdeden ikili trabzan örüyorum. Yan taraftaki fileye battım, sık iğne ördüm. 3 zincir çekiyorum. Fileye sık iğne örüyorum. Devamındaki 4 tane trabzana ön gövdeden batıp 4 tane ikili trabzan örüyorum. Trabzanları böyle bitire bitire buradan dilediğimiz bölüme kadar yakayı oymaya devam edebiliriz. Bakın böyle tatlı bir eğim oluştu.
Sıra sonuna kadar geldim. 4 trabzana ön gövdeden batıp 4 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan örüp 8. sıramı da bitiriyorum. Buradan dediğim gibi dilediğiniz yaka açıklığına gelene kadar bitire bitire devam ediyorsunuz. Şimdi başlangıçta da söylediğim zigzag birleştirmeye geldim. Sırt kısmında zigzag birleştirme olarak yaptım burayı ben. Normal omuzdaki birleştirme gibi yapabilirsiniz. Burada da ne yapıyoruz? Tığdan ipi hiç çıkartmadan filenin içerisine sık iğne, bir zincir, karşı tarafa ilmek kaydırma. Bir zincir, filenin içine sık iğne, bir zincir, karşı taraftaki fileye ilmek kaydırma. Bir zincir, filenin içine sık iğne, yine bir zincir, karşı tarafa ilmek kaydırma. Bu şekil trabzana kadar geldim. Trabzanıma ön gövdeden bir trabzan ördüm ve filenin içerisinden ilmeğimi kaydırdım. Trabzan içine trabzanımı ördüm. Filenin içinden ipi arka kısımdan alarak ilmek kaydırdım. Buradaki püf noktası da ipi arka kısmından direkt alıp tığ hiç çıkartmadan ilmek kaydırmak oluyor. Daha önce zigzag birleştirme ile ilgili de videolar paylaşmıştım. Oralardan da bakabilirsiniz daha detaylı olarak. Ve bu birleştirme sonrasında ben çepeçevre sık iğne örerek bu bölümü bitireceğim. Vakit bulduğumda daha sonrasında e, kol kısımlarını ve beden kısmını nasıl uzatacağımızla ilgili yine kısa bir video hazırlayacağım. Burada bakın hem normal birleştirme hem zigzag birleştirmenin görüntülerini eklemiş oluyorum. Ve hırkanın nihai haline de bakalım. Hem elbiselerinizle hem pantolonlarla çok güzel kombinleyebileceğiniz bir hırka oldu böylece. Projelerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmında görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.